Yıl olmuş 2019, yılan hikayesine dönen ETF'ler Bitcoin'de hala kabul edilmese de Amerikan Borsa ve Menkul Kıymet Komisyonu SEC Bitcoin'de boş durmuyor ve önce kripto paralar için muhtemelen ileride yapacakları çalışmalara yönelik pozisyonlar açıyorlar ve sonrasında da çok yeni olarak da Bitcoin'de bir şeyi kabul etti, biliyor musunuz? O da ne derseniz de bakın, kurumsal yatırımcılara bir hisse senedi sunan Bitcoin'de vadeli işlem fonuna bizzat SEC geçtiğimiz günlerde onay verdi. İşte bu videoda SEC'in bu hamlesi, bu onayı acaba Bitcoin'i önce yükseltip sonra da düşürebilecek ETF'ler için önden bir kabul sinyali olabilir mi? Yani SEC önden bir sinyal veriyor olabilir mi? Bitcoin'e gördüğü riskler de ne? Bunlar da var dostlar. Bizzat SEC'in dokümanından inceleyeceğiz bunları. Bitcoin'de bir de teknik tarafa da dokunacağız ve Dead Cross vardı biliyorsunuz ve şimdi Bitcoin'in fiyatında şu geldiğimiz noktada neler olabilir? İşte hepsini konuşacağız ama alın veya satın gibi bir yatırım tavsiyesi katiyen asla vermeden hadi başlıyoruz. Dostlarım, iCrypex'in desteğiyle yepyeni ve güzel bir Ledger çekiliş serisi başlattık ve her hafta bir Ledger dağıtacağız dostlar bir ay boyunca. Bunun için de önce aşağıdaki linkten borsanın formunu doldurmanız ve kanalıma abone değilseniz derhal abone olup zile dokunmanız ve videolarımı beğenip en az da bir yorum yazmanız gerekiyor. Tane tane anlatıyorum tabii ki de. Bunları ne kadar çok yaparsanız da o kadar çok kazanma şansı yakalarsınız. Şimdi bu duyurudan sonra esas mevzuya gelelim. Dostlar, aramıza yeni katılanlar olabilir ve yahu bu çocuk ne anlatıyor ya, ETF diyor, vadeli işlem diyor, bunlar ne yani, biz daha Bitcoin'i yeni anlamaya çalışıyoruz, hani sen neden bahsediyorsun derseniz de dostlar, inanın hiç ama hiç problem değil. Hemen bu videoda konuştuğumuz terimleri isterseniz böyle birer ikişer cümleyle çok kısaca anlatalım. Bitcoin ETF'si, bakın Bitcoin ETF'si Bitcoin'in düşüşünü veya yükselişini tamamen kopyalayan ve yatırımcılarına Bitcoin almadan, bakın Bitcoin almadan Bitcoin'in performansını birebir oranında yansıtacak bir ürün. Bankaların işte bu online internet şubelerini kullanarak aldığımız altınlar var ya, o da aynı şey diyebiliriz ya kabaca. Hesabımızda örneğin 1 gram altın görürüz ya, ama o altın aslında yoktur. Banka der ki tamam, sen 1 gram altın aldın benden, düşerse de yükselirse de ne olursa olsun sen o altının değerini ben sana vereceğim der. Ama gidip onunla altın alır mı, birebir yani bunu yapar mı, orası meçhul. Tamam, bankaların belli bir oranda altın tutması gerekiyor. İşte ETF böyle bir şey dostlar ve Bitcoin'de vadeli işlemlerse gelecekte Bitcoin'in düşüşüne veya yükselişine yönelik gidip bir şirketle buna yönelik iddiaya girmektir. Yani çok basit bir tabir olacak ama herkesin anlaması için gerçekten önemli bir şey. Gider mesela abi, tamam mı? Fenerbahçe Galatasaray maçına iddia oynarsınız. Bu da baktığınız zaman ne abi? Ya ileri tarihli vadeli bir sözleşme değil mi? Yani sen atıyorum bugün ne? Pazartesi, işte sen cuma günü bir maç var, gidip ona oyun oynuyorsun. Aslında ileriye yönelik bir sözleşme yapıyorsun. Yani bu çok basit mantığıyla böyle bir şey. Tabii ki birebir aynısı değil. Ben sadece herkese eşit düzeyde anlatabilmek için bir metafor kullanmaya çalışıyorum. Şimdi dostlarım, esas meseleye gelirsek de şunu söyleyeceğim. Bakın, daha şurada 2 ay önce Bitcoin bir security değildir, yani bir menkul kıymet saklama aracı değildir diyen SEC herhalde yavaş yavaş bu kararından dönüyor olacak ki bizzat bu SEC'in yayınladığı dokümanı okuduğumuzda da SEC artık diyor ki kurumsal yatırımcılar artık gelip New York Dijital Yatırım Grubu LLC'ye yatırım yapabilir ve karşılığında da paranızın Bitcoin'in vadeli işlemlere akmasını sağlayabilirsiniz diyor dostlar. Bakın, bir taraftan sen bir fona yatırım yapıyorsun ve karşılığında SEC diyor ki tamam diyor, benim onayım var, senin paran Bitcoin vadeli işlemlerine gidebilir diyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biraz daha şöyle bir açalım isterseniz. Bu demin adını söylediğim New York merkezli şirket hisselerini artık kurumsal yatırımcılara, yatırım danışmanlarına ve o yatırım danışmanlarının da müşterilerine satıp elde ettiği parayla Bitcoin'de vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapabilecek. Mesela şunu da söyleyelim abi. Amazon şirketi bir kurumsal yatırımcı olarak çeşitli yasal prosedürlerle falan bunlarla uğraşmadan ve adının olası bir Bitcoin manipülasyonuna karışmaması için de dostlar belki de artık gidip bu şirketlerin hisselerinden örneğin mesela gidecek abi 1 milyon dolarlık alacak değil mi? Mesela bu da olabilir ama örnek veriyorum tabii ki dostlar, bunlar %100 olacak asla söylemiyorum. Aldığı hisselerse, bu şirketin aldığı hisselerse dostlar şunu da söyleyeyim, verdiği teminata göre sadece Bitcoin vadeli işlemlerinde kullanılacak, başka bir şeyde kullanılamaz. Olayın özeti bu dostlar ama SEC'in onay verdiği bu işin direkt böyle hedef kitlesi, hani demin örnek verdiğim gibi sadece Amazon gibi böyle çok büyük şirketler değil.
Çünkü SEG'in yayınladığı dokümana göre dostlar, demin dediğim gibi kurumsal yatırımcılara, hem onların yatırım danışmanlarına, müşterilerine ve onların yatırımcılarına falan böyle geniş bir hedef kitlesi tanımlamışlar ve üstüne üstlük de herhangi bir minimum yatırım tutarı da yok. Yani sen işte geleceksin kardeşim, en az buraya 500 bin dolar, 1 milyon dolar koyacaksın gibi bir olay da yok dostlar. Ve SEG'in bu çok yeni yayınladığı rapora daha detaylı bakacak olursak da bu fon vadeli Bitcoin işlemleriyle kazanacağı geliri de sermaye kazançlarında en az yılda bir şekilde yatırımcılarına ödeyecek dostlar. Böyle küçük bir detay da var. Tabii SEG bu işi onaylamasına rağmen öngördüğü bazı riskler de var. Başta söylemiştim. Bu riskler bu fona dolayısıyla da kurumsal yatırımcıya zarar verebilir diyor. Mesela risk 1, madde 1, Bitcoin'in fiyatındaki aşırı oynaklık, ki takdir edersiniz ki böyle bir şey. 2, regülasyon riski. 3 de her ne kadar ben pek böyle düşünmesem de Bitcoin ağında olabilecek bir güvenlik açığı diyorlar. Hani belki %50 bir hatandan falan bahsediyorlardır ama tabii ki de yani böyle kurumsal bir onayda, kurumsal bir dokümanda elbette bu da bir risk olarak tanımlanmalı bence. Ya baktığın zaman tabii ki yani bunun gibi bir yıl risk var ve kripto para dünyasına adım attığınız zaman, Bitcoin'in B'sini aldığınız an dostlar, yüksek riskler zaten başlıyor. Dolayısıyla bu yüksek risk olayı yıllardır kripto paralarda var ve benim de gerçekten böyle dilimde söylemekten tüy bitiyor artık. Kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz rakamlarla eğer girecekseniz diyorum ve kimsenin gazına gelmeden abi, kripto paralarda bedava paranın olmadığında lütfen unutmayın abi. Bedava para hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi kripto paralarda da yok. Neyse, biz şimdi ana konumuza dönelim ve buradan hareketle nasıl bir yorum yapabiliriz derseniz de SEG şu an sanki dostlar, sanki şu an Bitcoin'in vadeli işlemlerine sahip çıkıyor ve büyük küçük yatırımcı demeden vadeli işlemlerin hacmini yükseltmek istiyor dostlar ve biraz sanki önceden dediğim meseleye geliyor abi iş. Abi olay ne biliyor musunuz? Bitcoin üzerinde hakimiyet kurma meselesi. Bu SEG'den onay alan New York Dijital Yatırım Grubu'nun bir ortaklığı var mesela. O da geçtiğimiz aylarda New York'taki vatandaşlara Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP ve Bitcoin Cash depolama hizmeti sunabilmek için de BitLicense almıştı mesela. Yani tüm bunlardan anlıyoruz ki şöyle bir geniş çerçeveden olaya baktığımızda kripto para savaşları daha da kızışacak ve bu yolda Çin ya da Amerika, ikisi de bence tahmin ettiğimizden inanın çok daha erken şekilde Bitcoin'e ve diğer kripto paralara yönelik tavizler verebilecekler. ETF gibi mesela örnek veriyorum ama sonuçta özellikle bu iki ülke arasında hacmi çok çeviren türev piyasalarıyla Bitcoin'in yönlendirici gücü olan ülke kripto paralarda söz söyleme hakkına da sahip olabilir. Ki zaten bugün Amerika Bitcoin'in bir türev piyasası olan vadeli işlemlerde hacmi ne kadar büyütürse dostlar, tam olarak şu an yaptığı ona hizmet ediyor ki Bitcoin üzerinde bir noktada da hakimiyet de kurmuş olacak. Ama şu noktaya gerçekten çok dikkat dostlar. Bitcoin üzerindeki hakimiyet sadece bu videoda bahsettiğimiz bu vadeli işlemlerle falan kurulmaz. Çin'in yaptığı gibi madencilikle de kurabilirsiniz. Ultra hacimli kripto para borsalarıyla Bitcoin hacmini kendi üzerinize de çekebilirsiniz. Mesela Coinbase'i biraz daha pohpohlayıp biraz daha büyütebilir Amerika. Böyle de bir senaryo olabilir. İşte baktığımız zaman ne oluyor? Kripto paralarda Çin'in gerisinde kalan Amerika'da işte bir yerden de olsa başlamak istiyor bence. Bir de şu var abi ya. Amerika dediğinde büyük bir devlet. Yani farklı eyaletler var, farklı valiler. Dolayısıyla farklı fikirler var. Bitcoin gibi böyle çok tartışmalı bir konuda da elbette koskoca ülkenin tek bir fikirde olmasını da bekleyemeyiz. SEC başka bir şey diyecek, belki Trump başka bir şey diyecek, oradan başka bir vali çıkacak, hayır bu olsun diyecek. Dolayısıyla böyle çalkantılar, böyle tartışmalar zaten olacak. Neyse, ETF konusunda biliyorsunuz abi 2 seneye yakın bir süreçtir işte SEC oyalama taktiği izliyor. Yani konuyu ne böyle gündem dışına atıyorlar ki isteseler çok kolay atabilirler. Derler ki kardeşim Bitcoin'de ETF geçmedi, geçmiyor ve gelecekte de geçmeyecek de diyebilirler. Çok kolay bunu deyip gündem dışına atabilirler. Ama bunu yapmıyorlar dostlar. Bunu tercih etmiyorlar ve bence SEC bu gücünü, ETF gücünü yeni bir boğa sezonuna saklıyor da olabilir. Bakın tabii ki de ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bir önceki videoda da konuşmuştuk. İzlemediyseniz onu da mutlaka izleyin dostlar. Bitcoin'i 21 bin dolara veya
daha da yüksek bir senaryoya gidebileceği bir noktada bence Amerika ETF kartında, böyle bir senaryo için Amerika ETF kartında hali hazırda da tutuyor olabilir. Ha tabii ki şu an ortada fol yok, yumurta yok. Bitcoin işte 7.000, 8.000, 9.000 o civarlarda geziyor duruyor. Belki de işte diyorum ki bu trade piyasasına onay vermek için işte Bitcoin'in böyle 21.000 dolar olduğu veya daha da yükseldiği bir senaryoyu, böyle bir ortamı da bekliyor olabilir. Ha Bitcoin öyle bir senaryoda da şunu da söyleyeyim. İşte 50.000 dolar olacak, işte bir ay içinde 100.000 dolar olacak tarzı böyle tahminlerin, söylentilerin de olduğu bir noktaya da gidebilir o zaman da. Ama ETF böyle bir ortamdayken bir ihtimal böyle bir ortamdayken gelebilir. Hatta o ETF'de kısa vadede belki Bitcoin'i 21.000 dolar için biz bu senaryoyu konuşuyorsak 25.000 dolar civarına kadar bile taşıyabilir. Ama sonrasında dostlar ETF nihayetinde bir türev piyasası olduğu için yüksek ihtimal Bitcoin'in böyle kanını emerek, vampir misali kanını emerek normalde Bitcoin'e gidecek paranın bir kısmını kendisine böyle hop diye çevirebilir. Bu da eninde sonunda ne olur? Bitcoin'e zarar verebilir. Sonuç olarak dostlarım bu vadeli işlem fonları ETF için bence şöyle bir sinyal olabilir. Şöyle bir sinyal olabilir ve hem vadeli işlem fonları hem de SEG'in böyle ara ara kripto paralar için çalışanlar araması, SEG'in bu noktada çalışmalar yapacağını, bu konunun artık onun bir temel bir iş yükü olacağı anlamına da gelebilir ve vadeli işlem fonları olsun, işte ETF olsun, ikisi de zaten türev piyasası. Dolayısıyla birini kabul etmesi gelecekte bence ETF'yi de kabul etme potansiyelini oldukça güçlendiriyor ama sevdiğim bir söz de var dostlar. Biliyorsunuz Roma bir günde de kurulmadı. O yüzden zaman lazım abi. İnsanların kripto paraları önce bir özümsemesi lazım. Sonra da işte yavaş yavaş kabul etmesi lazım. Ve biliyorsunuz abi 90'larda biz online alışveriş yapıyor muyduk? 90'larda, 2000'lerde işte herkes de şöyle bir muhabbetler oluyordu. İşte ben online alacağım ama fiyat ucuz ama ya gelmezse, değil mi? Herkes böyle internetten almak için bir şey alışveriş yaparken ya gelmezse telaşı yaşıyordu. Şu an öyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla her şey zamanında, her şey yavaş yavaş iyidir. Bitcoin'in teknik analizine de bakacak olursak onu da şöyle çok hızlıca bir konuşalım. Dostlar bir dead cross dediğimiz, yani 200 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı böyle ortasından yarıp geçme olayı vardı. Belki bunun da etkisiyle bir sıkışmışlık var şu an dostlar. Uzun süredir içinde bulunduğumuz takoz zaten Bitcoin'i dolar paritesinde konuşuyorum. Yeterince sıkıştırırken ve patlamaya müsait bir tablo oluştururken şimdi mesela Bollinger Bandı da çok sıkıştırmaya başladı. En son mesela dostlar 21 Eylül'de çok sıkıştırmış Bollinger Bandı ve 10.000 dolardan 8.000 dolara doğru düşmüştük. Belki de bunun da etkisi vardı dostlar ve umarım baktığımız zaman böyle bir senaryo yine bizi bekliyor olmaz. Ve genel bir mesaj verecek olursak da yatırım tavsiyesi tabii ki de vermeden, bunu zaten hep söylüyorum. Kısa vadeli işte ne bileyim saatlik olur, günlük olur falan bu görünüm Bitcoin'de çok parlak olmasa da Haziran ayından beri düşe ilerlediğimiz takozdan kaynaklı olarak ben bir yerlerde yukarıya doğru sert bir kırılım bekliyorum. Bu videoda da şöyle çok hızlıca birkaç cümleyle analiz yapmak istedim ve ilerleyen videolarda tabii ki de daha detaylı olarak gireriz. Şimdi isterseniz de bugünün bonus bilgisine de geçelim dostlarım. O da şu, yine jet hızıyla anlatacağım. Ankara ile Vegas'ı karşılaştırmışlar dostlar elektrik konusunda ve ne olmuş biliyor musunuz? Ankara'nın bir ayda tükettiği elektriği Las Vegas sadece bir günde tüketiyormuş dostlar. Bunu da şöyle arada söylemek istedim ve şimdi bakalım bir önceki videoda, bir önceki bölümde sizlerden neler gelmiş onu da konuşalım ama biliyorsunuz Ledger çekilişimiz başladı, onu da hatırlatayım. Bu bir ay hakikaten özel olacak. Çünkü her hafta durmadan Ledger dağıtacağız dostlar. Toplamda 4 Ledger sahiplerini bulacak. Kazanma şansı yakalamak içinse toplamda 4 tane madde var dostlar. Toplamda 4 madde var. Birincisi bu videonun hemen altındaki formu doldurup üye olun. İkincisi de kanalıma abone olup yanındaki zile dokunun. Üçüncüsü de videolarımı beğenin ve dördüncüsü de en az bir yorum yazın. Bunları bence bol bol yapın. Benden tavsiye. Şimdi hemen geçiyorum sizlerden gelen yorumlara, sorulara. Kerem Şimşek demiş ki güzel bir sunum oldu Eren, teşekkürler. iCrypex iyi görünüyordu. Bu şekilde daha içten tanımış olduk. İşlerini ciddiye alıyor gibiler ve en çok hoşuma giden de diğer videonda bahsetmiştin. Piyasadaki eksiklikleri buluyorlar. Diğer borsalardan fark yaratmaya çalışıyorlar ve birebir görüşmelerde çok hoş bence demiş. Teşekkürler fikirlerini paylaştığın için.
Bir coin'in madenciliği biterse ne olur demiş PUBG Mobile CR'de adlı profil. Devam eder. Bitcoin'de de biliyorsunuz 2140 yılında madencilik bitecek ama bu Bitcoin'in biteceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Madencilerin iki tane temel geliri var. Birincisi ne arkadaşlar? Birincisi tabii ki de madencilik yapmak. 10 dakikada 12,5 çıkan Bitcoin'den kendilerine düşen payı almak. İkincisi de transferleri onaylayarak bu transfer ücretlerini almak. İşte 2140 yılından sonra Bitcoin'de madencilik bitince madenciler sadece transferlerden ücret alacaklar. Böyle bir senaryo, böyle bir olay var. Teşekkürler. Bir de ayrıntılı bir XRP ve XLM videosu rica edebilir miyiz lütfen demiş Sam Medu. XRP'yi zaten ara ara değiniyorum. Belki haftada bir, 2 haftada bir falan ama XLM'i de Stellar'da aylık analiz videolarımızda zaten bahsediyoruz ama aklımda da olsun. Bunun dışında Murat Önsal demiş ki emeğinize sağlık, boğaya hasret kaldık demiş. Murat Önsal, sana şöyle bir detay da vereyim bu arada. Sen geçenki Ledger çekilişimizde 4. yedektin yanılmıyorsam ama direkt bu çekilişte ilk kazanan Ledger'ı aldığı için, daha doğrusu iletişime geçip adresini gönderdiği için ben ona Ledger'ı iletmiş oldum. Yoksa arada zaten ki boşluk yoktu, muhtemelen sana gelecekti ama kısmet diyelim. Başka Cesur Ovevov diyor ki Türkiye'de borsaların artması rekabeti de artırır, bu da müşteriye yarar demiş. Teşekkürler Kripto Sözlük demiş Gökmen Bulut. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle ilk gelen yorumlara da bakayım şöyle aşağılara inip. Biraz da BTC geleceği hakkında konuları olsaydı tadından yenmezdi videonun. Aslında konuşmuştuk. 21.000 dolar senaryosu vardı. Onu falan konuştuk ama daha detaylı bir bölümde yapılabilir elbette ilerleyen zamanlarda. Mükremin Şener de demiş ki böyle kaliteli içeriklerden ve bu piyasaya vermiş olduğun destekten dolayı teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim dostlar. İnanın yani sizin teveccühünüz karşısında benim yaptıklarım çok az bir şey. Çok az kalır. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ledger bana çıkmalı artık demiş Alperen Mevlüt Savur. Umarım çıkar. Çekiliş yapacağız. Söyledim zaten ne yapmanız gerektiğini. Ayrıntılı bir XRP videosu çekebilir misin? Teşekkürler demiş Yunus. Olabilir. Elbette olabilir. İlerleyen dönemlerde. Bu hafta, belki önümüzdeki hafta bekleyebilirsiniz mesela. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlarım. Borsa vesaire konuşuyoruz ama her zaman ne diyorum dostlarım? Yani borsalar sonuçta online hizmetler. İyisi de olsa, kötüsü de olsa abi hepsi kul yapımı. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Borsada kaybetsek bile üzülmeyeceğimiz rakamlar belki tutmak gerekiyor. Bu herkes için, her şey için geçerli dostlar ve ben biliyorsunuz hiçbir şekilde şunu yapın, bunu yapın, şuraya gidin, şunu alın, Bitcoin alın, şu borsaya gidin, bunu yapın gibi böyle bir yönlendirme asla yapmıyorum. Bu benim kişiliğimde yok zaten. Sadece böyle masaya tercihleri koyuyorum, size bırakıyorum. Yani ben böyle seçenekler de var. Bakın şuna bakın, bu da var, şu da var falan deyip size bu seçenekleri veriyorum. Size bırakıyorum tercihi. Farklı video olmuş. Teşekkürler Eren demiş Bilal Karataş. Bunu da okuduktan sonra dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada fark etmişsinizdir videonun başından beri farklı bir arka planla sizin karşınıza çıkmak istedim. Fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Hoşça kalın.